TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç ekim koordinatörü Fatma Dursun. Hoş geldiniz Fatma Hanımcığım. Hoş buldum. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sivilceler neden çıkar ve çözümü nedir? Biraz bundan bahseder misiniz? Evet, bu saç ekim operasyonlarından sonra gerçekten hani çok sıkça sorulan, işte problem olan bir faktör. Neden oluyor? Şimdi ön bölgede sivilceyi biz biraz, ekim bölgesi daha doğrusu, biraz normal kabul edebiliyoruz ama arka donördekini çok fazla normal kabul etmiyoruz aslında. Evet. Bu da neden? Şimdi hani hep söyleniyor ya, kabuk dökme ne zaman oluyor? İşte 10. gün yıkamasında şöyle böyle anlatıyoruz. Kabuklar sadece ekim bölgesinde değiller aslında. Arka donör alanında da oluyorlar. Ama bunlar çok gözle görülmediği için farkına varamıyorlar. Bu da dökülmediği için ciddi derecede sivilcelere sebebiyet veriyor. Ne yapmak lazım? Aslında operasyon gününün ertesi günü yıkamalar başladığında yumuşak dokunuşlarla tırnak ucu geçirmeden böyle oval şeklinde oraya daha güzel bir yıkama yapmak lazım. Korkmadan, tabii biraz acıyacak ister istemez. Kanayabilir hatta. Minik kanamalar, sızıntı. Hani evet. Operasyonda da sıvılar enjekte ediliyor ya, evet. Onlarla birlikte gelirken olan hafif kanama olabilir. Yine de hani o acıya azıcık dayanarak bu yumuşak dairesel hareketler yapılırsa her gün 10. güne kadar burada kabuklanma olmayacaktır. O zaman da sivilcede yani illa olabilir, bir operasyon geçiriliyor. Yağlı bölge olduğu için ama daha oradaki minimalize. ekim aşamasında biraz dürttüğümüz için oradaki yağlı bölge yukarıya çıkıyor da olabilir mi hocam? O da var aslında ama kişinin hani sebum dengesine bağlı olarak. Kesinlikle. Zaten hani sıfırlanamıyor hiçbir zaman için sivilcenin çıkması. Ama bunu ne kadar minimalize edebilirsek o kadar daha konforlu geçiyor, artmıyor ve çıktığında da çok fazla, hani normalde de zaten yüzümüzde çıktığında da dokunmayın deriz. Kesinlikle. İşte dokunup tırnak uçları hiçbir zaman için biliyorsunuz hani steril alan olamıyorlar. Artı yayılır da zaten Fatma Hanım. Kesinlikle ciddi derecede yayılıyor. Burada özellikle değinmek istediğim, yıkamalara dikkat ederlerse sivilce bir o kadar daha azalmış olacaktır. Kesinlikle. Peki saç ekiminden sonra tıraş makinesi de ne zaman kullanılır? Bunu çok merak ederler. Kesinlikle, o da çok doğru. Şöyle çok sıkça gelen sorulardan birisi. Tıraş makinesi 3 ay kadar, minimum 3 ay kadar kullanılması önerilmiyor. Çünkü metal işlem görmüş. Ya bütün kafa derisi aslında işlem görüyor. Arka donör alanı, ekim bölgesi, sadece bu girilmeyen yerler, yani oraya kullansa bir şey olmayacak. Ama bütün totale kullanıldığı zaman orada cilde biraz tahribat veriyor. O da metal olduğu için de tabii sivilceyi yani ciddi derecede %80'lerde artırabiliyor. İşte biz diyoruz ki makasla, berberler artık bunu biliyor. Hani saç ekim operasyonu tüm dünyada çok fazla talep olduğu için berberler artık bunu çok iyi derecede biliyor ama söylemek gerekiyor. Hani ince makaslarla keselim vesaire. 6 aya kadar da dayanabiliyorlarsa aslında makine kullanmadan en güzeli. Peki yara bölgesi olan kişilerde, yani saçında, kafasında diyeyim daha doğrusu, yarası olan bir kişinin o yara bölgesine saç ekimi yapmak mümkün mü? Şöyle, yara kökten yoksun kalmış olan alanı söylemek istiyorsunuz değil mi? Evet. Yapılabiliyor. Şimdi bunlar ne oluyor? Genelde işte bir trafik kazası geçirmiş, orada dikiş atılmış, dikiş atılan yerde böyle bir çizgi şeklinde veya yine bir travmada cildi üzerindeki saçların olduğu alanın hepsi kökten yoksun kalmış, geniş bir alan olsa da oraya da yapılabiliyor. Sadece dolaşım bozukluğu var mı yok mu onu tespit etmek gerekiyor. Eğer gelebiliyorsa danışan, geldiğinde bir hafif kanatarak onu kontrol edebiliyoruz. Eğer kanlanma varsa bir problem olmuyor, yapılabiliyor. Peki yanıklı hastalar? Evet. Yanıkta da aynı şekilde. Cilt altı yağ dokusunda, hani dereceleri de önemli yanıktaki. Yani 3. derecelerde biraz zor olabiliyor ama cilt altı yağ dokusundan yoksun kalmamışsa yanıkta da çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Peki bu tip hastalarda öncelikle işte gelin size bir 100 tane veya 50 tane ekelim. Evet. Sonra eğer özellikle yaşıyorsa... yanıklarda. Özellikle. Yani ben görmüştüm öyle, hani arka donörü de bile yarısı tamamıyla gitmiş.
Onda 100 tane 50-100 civarlarında bir deneme yapıldıktan sonra evet tuttu, işte şu kadar fire oranı var. Çünkü sayılabilir. Normalde 5000 ekildiğinde Evet. onun ne kadar fire oranı %10 diye bir yuvarlama yapılır ama bir 100 tanenin firesi sayılabilir o geniş alanda. Tutuyorsa o direkt operasyona hemen alınabilir denebiliyor. Ne kadar ara verilmesi gerekiyor? Yani onun çünkü çıkması belli bir zaman alıyor. Evet, operasyon yapıldı. 3 ay zaten cildin altı diye anlatıyoruz ya. Şimdi cildin altı orada biraz daha tahribatlı olduğu için minimum 9 ay kadar beklemeyi daha ay çok beklemek doğru Onları buluyoruz. bekliyoruz orada. Evet. Evet. Peki Fatma Hanım, artık her yerde neredeyse öyle söyleyeyim, çok düşüğe almayayım. Her yerde saç ekimi yapılıyor biliyorsunuz. İllegalde, normalde. Evet. Peki kişi gerçekten olumsuz bir yere gitti ve işlem olmadı. Ama ikincisi kere de sizi buldu ve geldi ama 4 ay sonra, 5 ay sonra. İlk senede ikinci seanslar yapılmıyor diye bir şey biliyorum. Sizce bu doğru mu? Şöyle ilk senede değil de yani bir yılı tamamladıktan sonra her türlü operasyona girebilir. Peki neden her o bir türlü yıl? birey. Saçlar ekildikten sonra çıkışları totalde bir yılda oluyor. Bir yılda kendini tamamlıyor. Hatta bazen tepe bölgesinde vertex diye geçer. Dolaşım sistemi biraz daha zayıf olduğu için 1,5 yıla kadar devam eder. Yani memnuniyetsizliğini o süre zarfında beklese de belki gerçekleştirecek mi diyorsunuz? Olabilir. Şimdi bazen danışan hani 2 ay sonra saçların gelmesini bekliyor veya 5 ay sonra çıktığında hepsi bu kadar kaldı diye düşünebiliyor. Yani baktı hani evet çıktılar ama çok seyrekler. Ben hemen operasyona böyle talepler çok fazla Evet, alıyoruz zaten. evet. Çok fazla söylüyoruz da hani daha süreç tamamlanmadı. Bekleyelim 9. ay, 10. ay yani minimum 11. aylarda yapılabilir ama bir yıl en doğrusu. İdeali bir yıl. Bir yıl tabii. Peki tek seferde 2 seanslık ekim Evet. diye bir şeyler duyuyoruz şimdi. Ve bunu Evet. 2 günde yapılıyor Evet, genellikle. Bu nasıl oluyor? Bu prosedürden biraz bahseder Şimdi misiniz? onda da arka donör alanının 2'ye bölünüyor. Bir tarafı bir gün, diğer tarafı diğer gün ekiliyor. Burada da hani çok fazla sayılara girildiğinde doku bütünlüğü bozulmasın diye buradaki kanallarda ve fire oranları daha az olsun diye 2 güne bölünüyor. İşte mesela yine hep 5000 kolay oluyor ya, Evet. 5000'den veriyorum örnekleri. 2'ye bölündü. 2500 bu sağ taraf planlandı. 2500 sol taraf. Ön hat çizgisi belirleniyor. Önce buradaki olan alana ekimi yapılıyor 2500 kadar. Birey gidiyor, daha sonra ertesi gün geliyor yine buradan kaldığı yerden devam ediliyor. Yine tabii sol taraftaki kalan kökler alınıyor, kanallar açılıyor. Ekim transplant dediğimiz işlem gerçekleştiriliyor. Yani şu değil. Bir gün öncesinden bütün donör alanındaki greftler alındı. Onlar hani bir yerde saklanıyorlar. Ertesi gün onun yarısı nakil gibi değil. Zaten amaç hani çok fazla yüklenmemek vücuda. Sistemi bozmamak adına. Şimdi şöyle tabii ki sayıların böyle havada uçuştuğu bir dönemdeyiz yani. Ben bunu hep söylüyorum yani işte rekor 9000, rekor 10.000, işte 7.000 gibi rakamlar duyuyoruz. Şimdi siz mesela bir gün 2500, ertesi gün 2500'den bahsettiniz. Aynen. Neden bir günde 5000 alamıyor musunuz? O da oluyor. 5000 greft alınıyor ama 10.000, 15, 20 binler gibi bir rakamı ben görmedim açıkçası. Göreni de bilmiyorum diyorsunuz. Göreni de bilmiyorum. Yani saç teli olabilir o. İşte bir algıda bir karışıklık var herhalde Evet. orada. Ya da yazarken, lanse ederken mi bilemiyorum ama Greftle saç saç teli- teli ayrı bir şey. kesinlikle Evet, onu açıklar mısınız Fatma Hanım greft bir de? dokuyla birlikte olan nasıl söyleyelim foliküllerle beraber olan ama kökte bildiğimiz saç teli. Yani bildiğimiz şu gördüğümüz saç teline biz Sizin 5000'den bahsettiğiniz kök diyoruz. greft mi? greft. Evet. Aynen. Şimdi işte hani bunu hep anlatıyoruz yine danışanlara da ABC hastaları ona da 5000, B'ye de 5000, C'ye de 5000 ekim yapıldı. Ama ABC hastalarında ikisinde de üçünde de aynı sonuç alınamadı. İşte neden burada? Saç kökleriyle. Birinde ikili var, diğerinde tekli var. Üçüncü hastada üçlü var. Çoğunluk olarak hani %80-90 gibi söylüyorum. 5000'de, 10.000'de, 15.000'de kalıyor. Aynı bölge ekimi. O zaman ister istemez yoğunluk tabii ki fark ediyor. Peki santimetre kareye kaç greft demiyorum, folikül ekebiliyorsunuz?
Şöyle 80 ila 100 gibi. Orada da neden? Bazen 50 ila 60 diye. 50 ile 100 arası sınırlandırırsak daha doğru bir yanıt olur bu. O da neden? Şimdi bazen beşli greft bile olabiliyor. Bazen tekli bile olabiliyor. Kanallar greftleriyle uyumlu açıldığı için tabii arada doku bütünlüğü bozulmayacak. Kural zaten bu. Açıldığı için orada minimal farklılıklar olabiliyor. O yüzden tekli greftin kanalı ince ve küçük olduğundan, beşli greftin kanalı daha da büyük olduğundan arada neden 50, neden 100, 60, 70, 80'ler bu yüzden açıklayabilirim. Peki santimetre kareye 80 tane grefti sığdırmak mümkün mü ya da 100 tane? İşte çok böyle tüy gibi olabiliyor. Onlar da mümkün olabiliyor ama çok ender onlar. Hani bayanlarda biraz öyle olabiliyor açıkçası veya çok zayıf erkeklerde, zayıf saç köklerine sahip erkeklerde ama ortalama işte 60-80 gibi bir rakam olabilir. Rakam olabiliyor. Peki saç ekimindeki fire oranı mı diyeyim, tutmama ihtimali oranı mı Fire diyeyim? oranı, evet. Sizce yüzde kaçtır? Normalde %10 maksimum olarak ama bu ön ve orta bölge. Evet. Tepe verteks bölgesinde %20 kesin ama bazı durumlarda %50'lere kadar çıktığı da Yüksek bir rakam. var. Evet. Peki bu teknikle alakalı bir şey mi yoksa kişinin o bölgedeki dolaşım bozukluğuna mı bağlı? Daha çok kişinin o bölgedeki dolaşım bozukluğuna bağlı. Peki dolaşım bozukluğu problemi varsa o bölgeyi yani sık ekmek dolaşımı daha da bozacaktır. Evet. O yüzden oraya aslında biraz daha seyrek ekmek o yüzden biraz avantajlı. Genelde zaten tepe o yüzden öyle seyrek bırakılıyor. Şimdi hani dediniz ya 5000 tek seferde alınabiliyor mu? Alınıyor, yapılıyor. Zaten şu an 5000 üzerine de çıkıldı bizim ülkemizde. Bu ön ortalara 3500'lerde 4000'e kadar giderken tepeye 1000 greftler bırakılıyor. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hiç kesmek istemiyorum ama programımızın da sonuna geldik. Tekrar sizi bekliyoruz. Çünkü İnşallah. etkili anlatım ve saç ekimi üzerinde çok detaylı anlatım sizlerle buluşuyor Fatma Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler Ben de için. teşekkür Çok sağ olun. ederim. Size sağ olun. Bugün bizlerle saç ekim koordinatörü Fatma Dursun beraberdi ve bizlere saç ekimi konusunda en ince detaylarına kadar bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.